Hepinize merhaba. Bugün DigitalTalks olarak yeni bir seriye başladık. DigitalTalks Sürdürülebilirlik Sohbetleri adı altında. İki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Ben çok kısa sürdürülebilirlik sohbetlerinin amacından da bahsetmek istiyorum. Bugün ilk oturumumuz da olduğu için, ilk sohbetimiz de olduğu için malum sürdürülebilirlik konusu birçok kurumun, birçok şirketin, birçok sivil toplum örgütünün, birçok devletin gündeminde ve hepimizin hayatını çok yakından ilgilendiren bir konu. Bizim ve gelecek nesillerin hayatını ilgilendiren bir konu. NN Hayat ve Emekliliğin katkılarıyla böyle bir seriye imza atmak istedik. Bugün de ilk sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Sohbetimizin başlığı da Küresel Isınma Gerçekliğinde Sürdürülebilir Bir Dünyayı Yaratmak. İki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Boğaziçi Üniversitesi'nden doktor öğretim görevlisi Berat Haznedaroğlu bizlerle birlikte. Berat, hoş geldin sohbetimize. Hoş bulduk, merhaba. İkinci konuğumuz KPMG Sürdürülebilirlik Hizmetleri Direktörü Richard Betts. Richard, hoş geldin sohbetimize. Hoş bulduk, merhabalar herkese. Bugün bir saatlik yaklaşık bir sohbetimiz olacak. Sohbetimizin sonuna doğru bilgi@digitaltalks.org adresine sizden sorular gelirse de bunları ben değerli konuklarımıza yönlendirmeye çalışacağım. Dilerseniz sohbetimize başlayalım. Bu arada ufak bir hatırlatmada daha bulunayım. Richard'ın ana dili İngilizce. Belki ilerleyen dakikalarda kimi başlıklarda, kimi konularda kendini daha iyi ifade edebilmek anlamında İngilizce konuşabilir. Bunu da önceden sizlerle paylaşmak istedim. Çok teşekkür Berat, dilersen sohbetimize seninle başlayalım. Dilersen kısaca biraz kendinle ve üniversitede yürüttüğün çalışmalarla ilgili bilgi verebilirsen çok sevinirim. Küresel ısınma malum bir gerçeklik. Çok da duyuyoruz, basında okuyoruz, değişik makalelerde. Bu gerçekliğin boyutuyla ilgili öncelikle bizlerle neler paylaşmak istersin? Bir de bunun trendi, ivmesi ne yönde gelişiyor? Bunun altında bu küresel ısınmayı etkileyen faktörlere baktığımız zaman hangi faktörler çok ön plana çıkıyor? Ben burada sözü sana bırakmak istiyorum. Daha sonrasında da Richard'ın bu konuda yorumları olursa ek yorumları muhakkak dinliyor oluruz. Sözü sana bırakıyorum. Evet, teşekkürler Ozan. Çok teşekkürler bugünkü davet için. Herkese merhabalar şu an canlı dinleyenler için. Ben Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Biz ağırlıklı olarak mikrobiyoloji ve biyoteknoloji alanındayız ve yosunlar üstünde çalışıyoruz. Yosunları farklı sektörler, enerji, gıda, sağlık, çevre gibi farklı sektörlerde uygulamalar geliştiriyoruz. Şimdi sorun aslında oldukça uzun da bir cevap gerektiriyor ama eminim bugün ekranları başında izleyen insanların aşina olduğu küresel iklim değişikliği ve küresel ısınma hepimizin aşina olduğu konular. Azıcık şeyine bakarsak bugün geldiğimiz noktaya nasıl geldik diye bir tarihsel sürece bakarsak bugün Endüstri 4.0'ı konuşuyoruz mesela. Richard da bugün bahsedecektir. Endüstri 4.0'ı geriye sardığımız zaman Endüstri 1.0'a döndüğü zaman ilk endüstriyel devrim 1750'lerde başlayan ve 1850'lere kadar süren 18. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına kadar devam eden süreçte enerji ihtiyacımızın artması, özellikle insan nüfusunun artmasına da bağlı olarak özellikle enerji ihtiyacımızın artması ve enerjimizin birincil olarak petrolden kaynaklanıyor olması sebebiyle küresel emisyonlarımız çok hızlı bir şekilde arttı. Bu birazcık daha aslında 1970'lerde yavaş yavaş artan, baktığınız zaman küresel iklim değişikliğine sebep olan sera gazlarının salınımına 1870'lerde dediğim gibi bu ilk endüstriyel devrimle beraber özellikle 1970 o da zaten denk geliyor. Endüstri 3.0'a denk geliyor. 1970'lerde artık düz artış geçiyor, logaritmik bir artışa geçiyor. 1970'lerde biz 20 gigaton seviyesinde bir karbondioksit salarken bugün 55 gigatona çıktık yıllık karbondioksit salınımı olarak. 70'lerdeki 300 küsür, 315, 320 seviyesindeki karbondioksit miktarı ppm olarak, milyondaki parça olarak. Bugün 415-420 bandına geldi.
İşte 1850'lere göre dediğim gibi yine Endüstri 1.0'a göre artık dünya 1 derece yukarıda. İşte her sene 400 küsür gigaton buz kaybediyoruz Antarktik'ten ve kutuplardan. Deniz seviyesi yaklaşık işte 25 santim yükseldi. Her sene sıcaklık rekoru kırıyoruz. Yani artık 2000'den beri yani bunun etkilerini zaten herkes görüyor. Yani İstanbul'da yaşayanlar da görüyor. Dünyanın farklı yerindeki insanlar da görüyor. Farklı farklı olaylar görüyoruz tabii. Yani çünkü küresel ısınma diyoruz. Doğru, ortalama artı 1 derece arttık ama bazı bölgeler çok daha soğuk iklimler görmeye başladı dengesizliklerden dolayı. Sel felaketleri görüyoruz. Kuraklıklar görüyoruz. Yangınlar görüyoruz. Yani işte geçen seneki Avustralya, yani bütün kıta yandı. Geçen seneki Avustralya örnekleri. Kaliforniya'da son yıllarda çıkan örnekler. Bunlar bağlantılı mı? Tabii ki bağlantılı. Çünkü kayıtlara baktığınızda hakikaten işte mesela Kaliforniya'daki bu wildfire olarak geçiyor tabii, vahşi yangın, ama sıcaklığın artması buna etki ediyor. Çünkü bildiğim kadarıyla kayıtlardaki yani son 20 Kaliforniya yangının 15'i son 2000 yıl, yani 2000 yıl 21. yüzyıla geçtikten sonra. Aynı şekilde her sene yeni sıcaklık rekoru kırıyoruz. Yani bunun ivmelenerek geldiğini görüyoruz. Yani 1970'lerden beri ivmelenmeye başladı. Artık etkilerini kaçınılmaz şekilde hissetmeye başladık hepimiz. Bugün yani geldiğimiz nokta o aslında. Çok özetle. Peki Berat Hocam, Richard'a dönmeden önce Richard'ın eminim ekleyecekleri olacaktır. Buradaki temel küresel ısınmada temel faktör fosil ekonomisi mi? Yani fosil yakıtların kullanılması mı, yoksa başka faktörler de var mı bunun arkasında? Yani tabii ki en büyük driverları, yani bunun en büyük etkenleri fosil yakıt kullanımı ve fosil ekonomiye bağlı olmamız. Yani bugün birincil enerji dediğimiz hani üretim sistemlerinde, ekonominin lokomotifi sistemlerde %90 oranında fosil yakıt kullanıyoruz. Yani baktığınızda çok kaba, dünyada ufak tefek tabii fark ediyor ama yani çok genel olarak yani %30 petrol, %30 doğalgaz, %30 da kömür seviyelerindeyiz. Yani artı eksi 5. Türkiye'de de böyle, dünyada da genel olarak böyle. Hani yenilenebilir enerji hala nükleerle de beraber, nükleer de hani %4, %5 tarafında. Onları da çıkartırsanız yenilenebilirler hala %6 ile %10 bandında oynuyor farklı ülkelerde. Ama hala yani Türkiye'de de öyle, dünyada da öyle %90 oranında fosil yakıtlara dayalı şeyimiz var. Yani bütün zaten baktığınızda küresel iklim değişikliğine sebep olan sera gazlarının salınımının çok büyük oranı antropojenik, yani insan kaynaklı. Evet, yani fosil ekonomi. Bunu hani çok net bir şekilde söyleyebiliriz diyorsun. Richard, senin burada eklemek istediklerin, yorumların olur mu? Yani Berat Bey'e katılıyorum. Tabii küresel ısınma bir gerçek ve evet yani fosil ekonomi yani en önemli kaynak. Yani ayrıca tarım sektörü önemli. Yani %20 emisyonları tarım sektöründen geliyor. Geliyor diyorsun. Evet, yani yerde yani tarım sektörü önemli. Biraz burayı açabilir misin Richard? Yani İngilizce'de konuşabilirsin. Neyi kastediyorsun tarım sektörüyle ilgili olarak? Evet. So so firstly the energy intensive sectors would be in the first place. Secondly, agriculture, linked to agriculture is responsible for a lot of deforestation. Then there's the use of pesticides, which have high emissions as well. But a second point is we should also think about the current situation this year due to COVID, and according to the latest studies, the global emissions are likely to be about 8% down on last year. This year, this is %8 oranında Covid dolayısıyla bu yıl bir emisyonlarda düşüş olacağını söylüyorsun. Evet. Yeah, and I think this is important because in recent years, obviously, the global economy has been growing in size,
And so, although there have been lots of great initiatives and renewable energy has been growing quickly because the global economy has been growing very quickly, globally emissions have carried on increasing, although last year they stayed about the same. So this year will be like the first time when emissions will actually decrease in recent times. 8%. So this is definitely Okay. Teşekkürler Richard. Covid'in etkisine de ilerleyen dakikalarda girebiliriz. Belki sorulardan da gelenler olabilir. Burada ben sözü tekrar sana yöneltmek istiyorum. Sonuçta çok sık duyduğumuz bir pozisyon değil. Ünvanın KPMG Sürdürülebilirlik Hizmetleri Direktörlüğü, Sürdürülebilirlik Hizmetleri diye bir anladığım kadarıyla KPMG'de böyle bir departman var ve sonuçta siz de farklı şirketlere herhalde ve kurumlara hizmetler sunuyorsunuz. Ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Sürdürülebilirlik hizmetleri deyince neyi düşünmeliyiz? Bir de sonuçta sen Londra'da da çalıştın, Türkiye'de de şu an çalışıyorsun farklı projelerde. Şirketlerin sürdürülebilirlik konusuna bakışını nasıl görüyorsun? Bu konuda nasıl bir dönüşüm var? Burada ben sözü sana bırakmak istiyorum. Sonrasında Berat Hocam da eminim yorumları olacaktır. Onun da ben farklı şirketlerle farklı projeler yürüttüğünü biliyorum. Onun da eminim yorumlarını alırız. Richard, ben sözü sana bırakıyorum. Okay, tamam. Çok teşekkürler ve yani mümkün olursa aslında İngilizce. Evet, okey. Tamam. Sorry, yani son yorum yapayım. İngilizce konuşabilirsin Richard. Biraz da sesini yükseltirsen çok mutlu oluruz. Yeah. So look, for the last point, 8% reduction this year. Okay, great in a way, but also that also means we're still contributing 90% to the problem. Yeah. So this is the point. So we need to get to zero emissions. So reduction this year, 8% reduction. We've had all these lockdowns, and we're only achieving 8%. That says something, and we're still contributing 90% to the problem. So this kind of highlights the scale of the challenge, really. Yeah. This Yeah. Yeah. Okay. I don't know whether you wanted to summarize that in Turkish or... Okay. Richard, sonuçta bu kadar ekonomide kapanmaya rağmen, yani lockdown'a rağmen %8 gibi bir azalmanın olması hala %92'lik gibi bir ciddi emisyon salınımı gerçekleşiyor. Bu olayın büyüklüğünü gösteriyor diyorsun Richard. Biraz senin tarafa dönebiliriz. Az önce sorduğum soruya ne söylemek istersin? Yeah, sure. Evet, okay. So, at KPMG, we have 1,000 people working in sustainability across our global network. I've led sustainability engagements in about 25 countries across Europe and Asia. And it's an area that's rapidly expanding for us. A lot of the work focuses on sort of getting good data because, as with everything, there's a popular saying, you can't manage what you can't measure. And so, a lot of these areas, companies were not previously collecting data for reporting on. So a first step has been to get good data, because once you have good data, then about sustainability, Richard, data about sustainability, their productions, emissions, etc. Data about what? Yeah, well, so sustainability is is obviously a very broad area. In the first instance, companies have been focusing on their own operations, so getting data on their emissions, for example, on their waste data and water data and accident data, and these kind of areas. We're seeing a move towards supply chain. So although companies are still obviously focusing on their own operations, big companies now increasingly they're looking at the bigger picture in terms of their total impact, their value chains. And I think COVID is an example whereby we've all seen how a problem in another part of the world can lead to problems for us here or in another part of the world, because companies
have complex global supply chains, and so where we can all be impacted by a problem in a different part of the world. So companies, initially they focused on their own operations. Increasingly now, they're also looking at their total impacts, supply, their value chains. So this is an important point. So helping, getting that kind of data. Yeah. Hı hı. Burayı ben çok kısa belki İngilizce, bizim birçok takipçimiz İngilizce biliyor ama çok kısa burayı özetleyelim. Richard, şunu diyorsun, sonuçta şirketler datalarını daha fazla tutuyorlar, önemsiyorlar. Su kullanımından işte karbon emisyonuna, waste, kirli atıklarına diyorsun. Ve tabii ki de bu Covid'le de birlikte şirketler daha fazla şeyin farkına vardılar. Yani global bir dünyada yaşamamızın, dünyanın bir ucundaki bir konunun nasıl tüm dünyayı etkileyebildiğinin daha fazla farkına vardılar ve bunun tabii ki tedarik zincirlerine olan etkilerini de daha net bir şekilde gördüler diyorsun. Ben sözü sana bırakıyorum, devam edebilirsin. Tamam, çok teşekkür ederim. So I think that's the first point. You need good data. Once you have good data, then you can move towards the sort of the improvement stage. Globally, increasingly in Turkey, a lot of the leading companies, have been active for a while. So now they're moving to the more strategic areas. So how they can drive improvement. So here we're helping companies develop strategies in line with the science. And to implement those strategies, because I think for a long time companies, we're basing their sort of what they were doing on what their competitors were doing, and saying okay, well, we'll do this because our competitor is doing this, or maybe we'll try and do something a bit better, and that's very logical. But really, what we've seen from sort of climate change and other sort of big issues like biodiversity is obviously to connect it to the science, and that's the gap that's been until recently that's not been there. Companies have been sort of just looking over, we'll do what our competitor is doing, or we'll do a bit better, but we must base it on the science. And so in recent years, we've seen important initiatives coming through linked to the science to say, well, okay, we need to decarbonize, reduce our emissions, so let's link it to the science. So there's been, obviously there was the Paris Agreement, science-based targets, TCFD, and the like. We're seeing more and more of these initiatives coming through, and this is critical. You said that, Richard, Türkçe konuşayım, stratejik alanlar dedin. Neyi kastediyorsun burada? What do you mean by saying strategical areas? What do you mean? Can you give some examples? Yeah, so we're saying that the science is telling us that the top issues facing all of us are now systemic risks linked to the climate crisis and the biodiversity crisis. So therefore, these are no longer these cannot be peripheral march type activities. At the beginning, a lot of companies didn't change anything within the organization. Maybe they had a report, but the initial sustainability initiatives were quite superficial. Now we're seeing it move towards the core business because there's a recognition, there's the acknowledgement that these are sort of business critical issues, and therefore, sustainability, climate change, they need to be integrated across the organization. They need to be integrated in the company's governance mechanisms. They need to be integrated in the company's risk management, in the strategy, and then they should not be as a separate silo. Richard, bu şirketlerde sürdürülebilirlik departmanı kuruluyor ve birçok projenin içinde bu departmandan yöneticiler, ilgili yetkililer masaya oturuyor diyebilir miyiz? Aynı bir hukuk departmanı gibi ya da işte yeri geldiği zaman finans departmanı gibi artık masada o konuda da bir isim var diyebilir miyiz? İsim? Yani did you understand my question? So in terms of the companies or in terms of... Yeah, in terms of the companies, are there such departments
which are responsible and getting a key role in some decisions, informing their partners, colleagues in the company, I am saying. Yeah, so I mean, you know, we're working with companies at the moment in like the banking sector, in the telecom sector, for example. You know, companies that are trying to sort of integrate this across their organizations. So one, you know, very important global initiative is called the TCFD, Task Force for Climate-Related Disclosures, and this is all about, you know, integrating climate reporting across the organization within the governance structure. And you know, there are well over 1,000 organizations globally that have now signed up to the TCFD and that are now working on integrating TCFD within their organizations, and these include a lot of the world's biggest banks, you know, to be honest, a lot of the largest companies across the main sectors. Okay. Çok teşekkürler Richard. Berat, sana dönelim. Aslında Richard'a sorduğum sorunun biraz devamını da hani senin yorumların önemli. Sen de sonuçta bir akademisyen olarak biraz aslında belki de yürüttüğünüz çalışmalardan da çok kısa bahsedebilirsen sevinirim. Bir de senin ben birkaç röportajını da izleme şansım olmuştu internette. Farklı şirketlerle de belli projeler de yürütüyorsunuz. Biraz bu tarafa girebilir miyiz öncelikle? Bir de aslında sonra sana bir sorum vardı zaten. Onu da hazır yeri gelmişken belirteyim. Sonuçta biraz küresel ısınma gerçeğinin altındaki nedenleri Richard da sen de ifade ettin az önce. Peki burada çıkış yolları nedir? Biraz yurt dışından ve Türkiye'den ilham verici farklı örnekler paylaşabilir misin bu konuda? Demin bahsettiğim gibi şirketlerle farklı projeler yürütüyorsunuz. Senin Yosun tarafında galiba belli çalışmaların var. Ben sözü sana bırakıyorum. Teşekkürler tekrar Ozan. Ya şimdi aslında Richard genel olarak bahsetti. Şimdi yani konu sohbete başladığımızda da bahsettik. Bizi bugün bu noktaya getirenler artık fosil ekonomi. Yani birincil enerji kaynaklarımızın artık yani petrolden, doğalgazdan ve kömürden bir an önce yenilenebilire geçmesi gerekiyor. Yani bu nokta yani artık bunun gidecek başka yeri kalmadı. Yani şeye geldik. Yani yumurta kapıya çoktan dayandı. Şimdi bu sene hani Covid'i yaşıyoruz. Hani Covid'in nasıl bir kriz olduğunu herkes gördü. Ama hani eminim herkes yani böyle karikatürler çok ortada gözüküyor. Yani Covid bir dalga, arkasında kocaman bir dalga şeklinde iklim krizi geliyor. Yani Covid aslında hani bir sağlıkla alakalı bir problem ama hani küresel tedarik zincirlerini nasıl etkilediği şu an gözüktü. Yani ekonomiye olan etkilerini, negatif etkilerini hepimiz görüyoruz. 2020'yi herkes bir şey olarak görüyor, bir felaket yılı olarak görüyor. Doğru. Ama 2020'nin bize söylediği bir şey var. Yani 2020 aslında bize neler kaybedeceğimizin bir hatırlatması. Yani iklim krizi Covid'den çok daha kötü bir şekilde geliyor ve dünyayı çok etkileyecek. Yani o yüzden değiştirilme, yani ben şöyle bakıyorum. Hani bugün tabii birazcık daha ekonomi ve endüstri ağırlıklı konuşuyoruz. Hani kişisel anlamda yapacağımız şeyler var. Değiştirilmesi en zor şeyler alışkanlıklar. Hani kişisel alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor tabii. Bugün ama konumuz kapsamında kurumların da alışkanlıklarını değiştirmesi gerekiyor. Yani bu çok önemli bir nokta. Yani dediğim gibi Covid bir kriz, tedarik zincirlerinin nasıl zarar verdiği belli oldu. Yerel üretimin ne kadar önemli olduğu belli. Çünkü ihracat zincirleri bozuldu. Yani iklim değişikliği de çok benzer bir şekilde geliyor ve daha ağır bir şekilde geliyor. Evet. O yüzden hani iklim değişikliğiyle konuşurken hep işte adaptasyon ve mitigasyon konuşuyoruz. Hani nasıl adapte olacağız? O bir ayrı konu ama bir de bir yandan da işte emisyonlarımızı kesmemiz gerekiyor. Yani Richard kendi yaptığı çalışmalardan bahsetti. Bugün eminim dinleyiciler arasında da vardır. Birçok farklı firma artık emisyonlarını azaltmaya çalışıyor. Biz birazcık hani o noktalarda da çalışıyoruz. Çünkü işte bahsettiğim gibi biz biraz yosun biyoteknolojisi alanındayız. Hani en büyük artıları birazcık karbondioksit yakalama. Yani şeyden bahsettik. Hani yenilenebilir enerjiye dönmemiz gerektiğinden. Yani bu zaten kaçınılmaz. Yani şunu görmemiz gerekiyor. Şimdi fosil yakıtlar zaten yenilenemeyen, yani dünyada belirli oranda kalan kaynaklar. Yani baktığınızda zaten petrolün bir 50 yılı var.
Doğalgazın da kömürün de yaklaşık 100-110 yılı var. Yani zaten bir 50-100 yıl içinde bu kaynaklar zaten bitecek. Ve dünyaya şimdiye kadar verdikleri zarar da ortadayken artık yani bunu daha öteye götürmeye gerek yok. Yani değişimin zamanı çoktan geçti. Yani o yüzden hani çok hızlı bir şekilde özellikle enerji kaynaklarımızda yenilenebilir enerjiye girmek, ham madde ihtiyaçlarımızda da birazcık daha artık bu biyoekonomi konuşmaları çok yapılıyor. Biyolojik kaynaklara girmek gerekiyor. Yani McKinsey Global Institute'un Mayıs 2020'de bir raporu vardı. İzleyicilerimiz indirebilirler kendi web sitelerinden, halka açık bir rapor. Yaparız Berat Hocam. Bu sohbeti biz DigitalTalks hesabımızda yazı olarak paylaşacağız. Hani Richard'ın ve senin önemli bulduğunuz kimi raporlara da dipnot olarak o yazıda link veririz. Böylece erişebilirler. Yani o rapordan tek bir şey söyleyeceğim sadece. Bugün hani küresel ekonominin fiziksel ham madde girdilerinin %60'ı biyolojik kaynaklarla sağlanabilir. Yani bu neden önemli? Çünkü biyolojik kaynaklara döndüğünüz zaman otomatikman petrokimya endüstrisinden gelen ham maddelerden bir alternatif yaratmış oluyorsunuz. Ve böylece emisyonlarınızı yüksek oranda azaltma şansına sahip oluyorsunuz. Yani dediğim gibi özetle aslında alışkanlıkları, yani kurumsal alışkanlıklarımızın hızlı bir şekilde değişmiş olması gerekiyor. Yani zaten biraz Berat Hocam, somut hani siz de bu konuda çalışmalar yaptığınız için yosun tarafında ne yapıyorsunuz siz? Sonuçta ve kimi şirketlerle de galiba görüşüyorsunuz. Tabii hani gizli olduğu için belki detayına girmezsiniz ama biraz oradaki yürüttüğünüz çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Sonuçta somut bir örnek olduğu için de bence değerli. Tabii şöyle örnek vereyim. Şimdi yosunların şöyle bir avantajı var. Yani görüyorsunuz hani iklim değişikliğinin diğer etkileri de ne? Verimli tarım arazilerini kaybediyoruz. İşte sıcaklıklar kuraklığa sebep oluyor. Ondan sonra hani sel felaketleri yaşıyoruz. Hani görüyorsunuz işte Türkiye'de seralar zarar görüyor. Hani o senenin ürünleri zarar görüyor. Hani yosunlar tarım arazilerinden tamamen bağımsız. Mühendislik ortamlarında büyütüldükleri için hani dünyanın farklı iklimlerinde de yetiştirilebiliyorlar. Türkiye için de öyle. Yani çok kıymetli bir biyokütle kaynağı. Büyürken de fotosentez yaptıkları için karbondioksit yakalıyorlar. O yüzden elde ettiğiniz ürünler işte farklı hani biyolojik yakıtlar, enerji sektörüne yönelik biyolojik yakıtlarımız var. Gıda sektörüne yönelik ürünler var, fonksiyonel gıda ürünleri. Çevre sektörüne yönelik karbondioksit yakalama gibi uygulamalar var. Sağlık sektörüne yönelik, biyoplastik gibi farklı sektörlere yönelik. Yani petrokimya, fosil kaynaklar kullanılarak üretilen birçok farklı ürüne biyolojik olarak yosunlarla alternatif sunabiliyoruz. En büyük artımız ne? Büyürken karbondioksit yakaladıkları için yani şirketlere verdiğimiz danışmanlık ve diğer benzer hizmetlerde en çok bunları zaten sunabiliyoruz. Karbondioksit kullandıkları için üretiminiz karbon nötr ya da enerji salınımınıza göre karbon negatife dönebiliyor. Böyle bir artısı var. Ve elde ettiğiniz ürün yani fosil kaynak kullanmadan yosunlarla beraber bir fotosentetik ürünü elde ettiğiniz için o ürün için petrol kullanılmıyor ya da doğalgaz ya da kömür kullanılmıyor. Hani böyle bir avantajı. Peki Berat Hocam, Richard'a da orada döneceğim. Sonuçta Richard'da şirketlerde birçok projeyi hayata geçiriyorlar. Hani somut olarak mesela X şirketi, bir hızlı tüketim ürünleri şirketi mi diyor? Ya ben bu ambalajımı yosun bazlı bir madde kullanıp yapabilir miyim deyip size ya da dünyadaki farklı bilim insanlarına mı gidiyor? Ya da herhangi bir ingredient kullandığı, ham madde olarak kullandığı bir girdiği mi değiştirmeye çalışıyor? Biraz orada somut, hani herkes de o dünyanın içinde değil, biraz açabilir miyiz? Sonrasında da ben aslında Richard'a da söz vereyim. Yani Richard'dan da ricamız biraz daha somut. Richard hani tabii ki yani şirket ismi vermeyebilirsin ama ne gibi isteklerle sizlere geliyorlar? Tabii ki karbon emisyonunu herhalde düşürmek bunların başında ama siz onlara ne gibi metodolojilerle rehberlik ediyorsunuz? Oradaki yaklaşımınızı da dinlemek isteriz Berat Hocam'ın yorumlarından sonra. Ben çok konuştum. Richard'a devredeyim. Hemen çok kısa bir... Yok, estağfurullah. Hani vaktimiz var. Şu an iyiyiz. Hani hiç merak etmeyin. Richard'a da yeterli söz vereceğiz. Tamam.
çok mesela somut bir tane örnek vereyim. Mesela plastikler. Yani işte pet şişelerden tutun da işte şampuan şişeleri, kozmetik şirketleri şişeleri, biliyorsunuz bunlar doğada hani çözülmüyor, yüzyıllar alıyor. Yarı süreleri çok yüksekte. Yani şu an hepimizin bildiği, dediğim ben firma isimleri vermiyorum şu an, ama hepimizin bildiği en büyük hani kozmetik sektöründe çalışan, temizlik, şampuan vesaire o tarz ürünler üreten firmaların şişelerinin çok kolaylıkla biyolojik ürünlere dönme şansı var. Bu yosunlardan da elde ediliyor. Ve bunlar hani artık kullanıldıktan ve katı atık depolama alanlarına gittiğinde çok daha kısa sürede çözünebiliyorlar. Mesela biyoplastikler petrokimyanın çok temel bir ürünü olan plastiklere karşı alternatif olarak bugün kullanılabiliyor. Yani mesela çok net bir... Siz de mesela bu tip gelen taleplere doğrultusunda bu şirketlerle görüşmeler yapıp müsaadenle o zaman ikinci bir örnek vereyim. O da çok popüler olduğu için. Misal mesela Richard da bahsetti. Hani bu enerji driving proseslerden bir tanesi de hayvancılık mesela. Yani çünkü mevcut konvansiyonel kırmızı et üretimi, hayvancılık faaliyetleri çok ciddi oranda metan salınımına sebep oluyor. Yani küresel metan salınımının %14'ü yaklaşık tarımsal faaliyetlerden. Zaten mevcut nüfusumuzun artışı, yani dünya nüfusunun artışına göre yakın gelecekte insanların hani protein ihtiyacını karşılayamayacağız. O yüzden mesela hani eminim izleyicilerimiz de takip ediyordur. Son dönemde bu alternatif et kaynakları, yani ya bitkisel kaynaktan ya da laboratuvardaki sentetik et üretiminden hani çok popülerleşmeye başladı. Bu alandaki girişimciler alıyorlar. Hani o da bizim kullandığımız başka örneklerden bir tanesi. Yani kırmızı ete tamamen alternatif olarak bitkisel ya da biyoteknolojiyi kullanarak bir öneri getirebiliyoruz. Yani bu ne demek? Doğrudan hani sera gazı salınımının azalması demek. Çok teşekkürler Berat Hocam. İlerleyen dakikalarda zaten konuşacağız. Vaktimiz de var. Richard, sonuçta ben sözü sana bırakıyorum. Türkiye'de ve yurt dışında birçok proje yürütüyorsunuz. Biraz bu projelerle ilgili detaylı bilgi vermen iyi olur. Tabii ki hani istediğin sınırlar ölçüsünde. Bir de orada şeyi de sormak istiyorum. Yani büyük şirketlerin bu konuda tahminim motivasyonu insan kaynağı açısından, bütçe açısından daha fazla. Ama bir de bu şirketlerin çalıştığı tedarikçiler var. Yani daha küçük ölçekli belki. Bu tedarikçilerin daha sürdürülebilir bir yapıda olmasına yönelik de bu şirketler neler yapıyorlar? Ben sözü sana bırakıyorum. Tamam, teşekkürler. Okay. So yeah, first comment then. So another thing that we're doing a lot of, globally in Europe and Turkey is around ESG risk analysis, and we've developed a really sophisticated risk methodology using advanced mathematics, advanced probability theory, new technologies like AI, because traditionally a lot of risk management approaches are focused essentially on 2D, on looking at the frequency of a risk and the magnitude of a risk, and but the point is, for a lot of the big issues in sustainability, they're systemic risks like climate change, like biodiversity, like infectious diseases, with example of COVID. And so, in other words, systemic risks have a lot of connections between different risk factors, and we've seen it with COVID, how some risk factors in another part of the world had these knock-on impacts that led to these planetary level health, economic risks for all of us. So to effectively manage systemic risks like climate change, it's not enough to use traditional risk management approaches. You need a new approach, and so we built this this dynamic risk assessment that sort of also factors in a lot of other parameters using these new technologies, advanced mathematics, to sort of factor in risk connectivity. The risk that one type of risk may have knock-on impact leading to other type of risks.
velocity of risk. We've seen with COVID how things, spread very, very quickly around the world. So these kind of solutions, they're very well suited for a lot of the big sustainability issues. This year we released a study with the WBCSD where we use this new technology to give a broader perspective on the risks facing the global food and agriculture sector. So I think that's one comment. Yeah, and and then also that's one important point. We're also doing a lot around sustainable financing. There's a big move towards sustainable financing. Companies looking to access new sources of financing, looking to de-risk where they've funded their money. So we've been helping a lot of companies gain access to new sources of finance. Obviously, this is also very relevant in the current climate. The current sort of period with COVID. So that's another point, helping companies to sort of create sustainable bonds or sustainable loans in line with international standards or frameworks. On the other side, to do audits of that kind of information. So that's another big area. Yeah. Richard, peki bu büyük şirketlerin yani third partileri, üçüncü iş ortaklarıyla olan ilişkilerine yönelik ne gibi yapılar kurmaya çalışıyorsunuz? Ne gibi onlara önerilerde bulunuyorsunuz? Bir takım guideline'lar oluşturup o guideline'lara uymayan üçüncü parti tedarikçileri, iş ortaklarını sistemin dışında mı tutmaya çalışıyorsunuz? O şirketlerle çalışmamasını mı tavsiye ediyorsunuz? Buradaki şeyiniz nedir, yaklaşımınız? Ya da onları biraz daha eğitmek, tabii ki yani sizin değil ama o büyük şirket için bahsediyorum, danışmanlık verdiğiniz. Biraz oradaki ilişkilerden bahsedebilir misin? Orada bir de sonrasında Berat Hoca'nın da yorumlarını alalım. Biz Berat Hoca'yla sohbet ederken simbiyotik ilişkilerden bahsetmişti kendisi. Hatta Türkiye'deki kimi böyle sanayi merkezlerinden KOBİ'lerin bir araya geldiği yapılardan belki Berat Hocam da orada bir katkıda bulunabilir sonrasında. Ben Richard sözü sana bırakıyorum. Richard, sözü sana. Sorry, no, I thought you were asking Berat Bey something there. What did you want to? No, I want to learn that you know that big companies are working with third parties, relatively small companies. What kind of approach do they have to manage these third-party companies? Do they give some education? They put some rule sets, guidelines, etc. Can you give more details about this topic? Well, I think what I can say is that one point is that there's a big move to the supply chain, the value chain from companies. So big companies like the Unilevers, Amazons, Microsofts, they have many projects with their supply chain, and so they're working with lots of suppliers on lots of initiatives around sustainability. So this is sort of really broadening out sustainability from being an area that was the focus of just the biggest companies to the smaller companies. This is the point. And so big companies increasingly asking their suppliers, SMEs, the KOBİ'ler to comply with international standards connected to sustainability. For example, to report their carbon emissions following an international standard. So I think this is what we're seeing. First we saw the big companies following the international standards around sustainability because they had to, let's say, because they needed to comply with a sustainability index like BIST in Turkey, or because they wanted to report to CDP, or because there was a legislation. And now they're increasingly asking their suppliers to report following the same standards. So
a lot of cases they're asking their suppliers to report in the same format. Okey. Teşekkürler Richard. Berat Hocam, biraz aslında o simbiyotik ilişkilere değinebilirseniz çok iyi olur. Orada çok güzel de birkaç örnek konuşmuştuk sizinle olan sohbetimizde. Ben sözü size bırakıyorum. Sağ ol Ozan. Yani endüstriyel simbiyoz da aslında hani eminim dinleyicilerimizin aşina olduğu bir terimdir. Yani aslında artık birazcık özellikle organize sanayi bölgelerinde hani bunların çok güzel örneklerini görmeye başladık. Yani bir firmanın atıkları başka bir yani atık olarak değerlendirdiği çıktılar aslında farklı firmaların ham madde girdisi olarak kullanılabilir. Yani bunun örneklerini şu an daha çok şeyde görüyoruz. Yani mesela bir atık ısı olabilir, çıktısı olabilir bir fabrikanın. Aynı şekilde o ısı belki de yan taraftaki komşusunun istediği yani ham madde belki suyu ısıtıp aynı dereceye getirmeye çalışıyor. Bu tarz örnekler olabilir. Ya da belirli başlı hani artık hakikaten atık olarak değerlendirdiği bir ürün dediğim gibi geri dönüşümle ya da farklı bir formla başka bir firmanın girdisi olabilir ki böyle bir hani sürdürülebilirlik sağlanabilir. Yani Richard'ın bahsettiği firmalar da artık özellikle tedarik zincirlerinde yani tedarik ettikleri firmanın sürdürülebilirliğe ne kadar dikkat ettiğini hani yapmaya başladılar. Bu önemli bir konu olmaya başladı. Yani çünkü biz hep şeyden bahsediyoruz. Hani karbon ayak izinden bahsediyoruz. Yani sadece karbonla bitmiyor. Yani onun yani aldığımız her ürünün, her ham maddenin üretim sürecinde bir su ayak izi var. Yani belirli bir su kullanılıyor. O ürünün üretildiği alanın bir ekolojik ayak izi var. Yani ne kadarlık bir alan değerlendirildi, kullanıldı o ürün için. Yani şimdi mesela hep karbon konuşuluyor ama bunlar da arkadan gelen. Yani şeyden bahsetti, Richard bahsetti işte en çok hani food agricultural sistemler gibi. Yani aslında gıda, su ve enerji birbiriyle bağlantılı. Yani artık water, food, energy nexus şeklinde. Yani fark ediliyor. Hani aldığımız her ürünün evet bir karbon ayak izi var. Çünkü belirli bir enerji harcandı o ürün üretilirken. Ama aynı zamanda su kullanıldı. Yani su da artık çok önemli bir meta. Yani hani firmaların bunu mutlaka artık görmesi gerekiyor. Mesela karbon vergisi kapıda yani ürettiğiniz ürünün emisyon salınımlarından dolayı belirli bir vergilendirme gelebilir. Bazı ülkeler zaten bunu hayata geçirdi. Türkiye'de yakında takip etme ihtimali çok yüksek. Ama onun arkasından da gelecek. Su vergileri falan da gelmeye başlayabilir. Ekolojik footprint. Yani o ürünü üretirken doğaya verdiğiniz hani etki ne durumda ve bunu nasıl minimize edersiniz? Yani o zamanları beklemeden hakikaten şirketlerin şimdiden sürdürülebilirlik anlamında kendilerini konumlandırmaları gerekiyor. Ya da o da bu hani onun zamanında şimdi zaten. O yüzden özellikle tedarik zincirinde çalıştıkları firmaların sürdürülebilirliğe ne kadar önem verdiği, yani lojistiklerdeki hani araçların taşınmasında emisyonları, yenilenebilir enerjinin kullanıp kullanılmadığı, biyoyakıtların kullanıp kullanılmadığı gibi bunlar çok önemli konular. Yani şirketlerin şimdiden kendilerini ona göre konumlandırmaları gerekiyor. Çok teşekkürler Berat Hocam. İlerleyen dakikalarda hani biraz vaktimiz var. Muhakkak karbon vergisi, su vergisi konusunu biraz daha açabiliriz. Burada o zaman yani biraz da yavaş yavaş süremiz de azalıyor. Sürdürülebilir bir dünya için burada ya sohbetin başında bireylere dedik, hani bireylere de görevler düşüyor. Ben burayı da açmanızı isteyeceğim. Yani devletlere, şirketlere ve bireylere düşen temel görevleri nasıl görüyorsunuz? Burada Richard'la başlayalım dilerseniz. Sonra Berat Hocam sizinle devam edelim. Bu soruyu ikinize yöneltiyorum. Yani devletler neyi çok önemsemeli? Şirketler neyi önemsemeli ve bireyler yani bizler ne yapabiliriz? Sıradan vatandaş olarak ben burada Richard'a sözü veriyorum. Tamam, okay, çok teşekkürler. So, I mean, look, I think, look, so climate change, other big issues like biodiversity, they're so big that they cannot be solved by any one country or any one company. They need everybody contributing to the solution because these are problems for all of us. Every single person, every single company relies on the same planet and on a stable climate, and we rely on the natural resources for everything. So this is everybody's problem, and therefore I think everyone has a responsibility
to contribute to the solutions. None of us can solve them in isolation. So I think, as governments, the government has a role to play in sort of helping to, provide the long-term sort of policy framework and certainty, because this then encourages investment in new technologies if companies feel confident that there's going to be this sort of direction. Yeah. Burada if they see a future, they can invest on it. They can invest in monetary terms, labor, talent, etc. Okay. And I think, Richard, global cooperation, is very critical. States, countries should cooperate with other countries and discuss these problems openly, I think. And I think there are some conferences, there are some meetings, summits, they come together. I don't know what are the results of these meetings. Are you optimistic about the results of these meetings, or they are talking the same thing and again, and they don't create any solution concrete? What would you like to say about this? So there have been, important. That's right. Lots of important conferences. They're called the COP conferences. They happen every year. Well, not this year because of COVID. There has been some progress, but there are so many countries. There are 200 countries in the world, so the progress hasn't been, that quick. So obviously, it would be brilliant if we could have a global agreement. We had the Paris agreement, accord a few years ago. This was an important first step. But really, there's a spectrum. So at one end of the spectrum, people will say, we need global solutions. We need a global agreement. There are certainly people who think that way. At the other end of the spectrum, there'll be people who will think that really the solutions will come from the bottom up. And indeed, if we think how this problem started in the first place, the Industrial Revolution started in my memleket, around Manchester. And, because the technologies were better, they rapidly spread out from Manchester throughout the UK, into Europe, into North America, the British Empire, throughout the world. But they started at a small scale. So, the other argument is, well, if the technologies are better, e.g. renewable energy technologies, electric vehicles, we're seeing what's happening with Tesla. If they're better, then everyone will actually will sort of take them, and then they can be sort of spread out from the bottom up rapidly around the world. So I guess it depends on a person's sort of philosophical outlook. There can be these sort of two approaches: the bottom up through technology, spreading around like a global network. At the other end, through sort of global agreements. I think with global agreements, we had a good example with the Montreal Protocol, with ozone, agreement on protecting the ozone layer. But that didn't really impact countries' economies. Climate change is asking us to all fundamentally sort of change our economies, and so these are really massive challenges. All countries are thinking of their sort of national situation, national electorate, and that's been sort of why national priorities. That's why we haven't made so much progress. And a global agreement, could be great, but we have to remember, in terms of the the sort of legal jurisdiction, the rule of law, it isn't really at the global level; it's at the national level. So it's all very well, even if there were a global agreement, but we have to remember that countries are at different levels in terms of where they are, in terms of law enforcement, in terms of eradicating corruption. It'd be one thing to have a global agreement, but in terms of implementing, enforcing that agreement, that's a very different thing. So basically, it links to my earlier point that I think no one stakeholder can solve this problem. There's a role for government in sort of giving the broader framework, the signal, the policy signal, if you like. But then there's a role for companies to sort of help develop these new technologies. There's a role for us as individuals to put pressure on the companies where we work, the companies where we buy products from,
in elections, sort of push things in the right direction. So I think we all have a role to play here. Okay, Richard, thank you. What about the responsibilities of companies and individuals? What would you like to say briefly about this topic? Well, in terms of, so what have we done? Within the last year as KPMG, we started a international climate warrior network within the firm, initially here in Turkey, from CEO down to assistant across the different service lines. And then we spread out to other countries, to the UK, Netherlands, other European countries, India. And we did raise awareness and funds for charities active in the fight against the climate crisis and the biodiversity crisis. And so far, we've raised enough to protect about 5,000 hectares of tropical rainforests, to lock in about 2 million tons of carbon, which is similar to sort of balancing the annual carbon footprint of about 400,000 people on an annual basis. So this is like what we've done at a bottom-up initiative. Then in terms of, in a lot of our countries moving to, we've already moved to carbon neutrality, and we'll have some, important announcements on this very soon. So we're doing things both at the sort of bottom-up and the top-down approach. Yeah. Thank you very much, Richard. Ben çok kısa özetlemek istiyorum. Sonuçta şirkette bir ekip farklı departmanlardan küresel iklim krizine yönelik savaşanlar, mücadele edenler ekibini kurdunuz ve bu ekip farklı girişimlere fon topladı, projeler üretti, çalışmalar yürüttü. Doğal olarak hani şunu diyebiliriz somut olarak, şirketlerde bugün bu sohbeti dinleyen şirketlerde eğer şirketlerin içinde böyle bir ekip yoksa buna yönelik bir kulüp gibi aslında hani şirketlerde farklı kulüpler olduğunu biliyoruz. Bu tip bir kulüp kurup bu kulübün çalışmalarını şirket olarak destekleyebilirler. Aslında yani o şirket çalışanları aynı zamanda bireyler olduğu için de aslında onların da vakitlerinin bir kısmını bu tip değerli, önemli projelere de ayırma fırsatları da bulmuş oluyorlar. Çok teşekkürler Richard. Berat, sen bu noktada neler eklemek istersin, neler söylemek istersin? Devletlerin, şirketlerin ve bireylerin sorumluluğu açısından. Bir de orada sana bir soru sorayım. Richard da belki yorumda bulunur. Seninle olan sohbetimizde konuşmuştuk. İşte ben Berlin'e 2-3 kez gittim. Orada insanlar çok ciddi bir şekilde atıklarını ayrıştırıyorlar. İşte biyo atıklarını seninle de konuşmuştuk. Tahminim herhalde tarımsal alanlarda gübre olarak kullanıyorlar. Hatta sen şey demiştin, Ozan onların gazından da faydalanıyor. İşte yakıt olarak da kullanılabiliyor. Şimdi doğal olarak biraz Türkiye'de de bu tip daha fazla ayrıştırıcı, yani çöplerin ayrıştırılması anlamında o aslında bireyler olarak bize de bir sorumluluk veriyor ama buna yönelik bir altyapı da oluyor olması lazım. Biraz buraları da konuşabilirsek çok sevinirim. Hani ben sözü sana bırakıyorum. Evet, teşekkürler tekrar. Yani ya zaten Richard ana hatlarıyla özetledi. Ya biliyorsunuz 92'deki Rio zirvesinden beri ilk iklim toplantısı o zamandı. Hani çok ilerleyemedik maalesef. Yani çünkü ülkeler şeyi zannediyor. Yani sürdürülebilirliğin kendi özellikle gelişmekte olan ülkeler, az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler kendi ekonomik büyümelerine bir tehdit olarak algılıyor emisyonların azaltılması. Yani bunun böyle olmadığının artık anlaşılması gerekiyor. Çünkü yani fosil ekonomiden biyoekonomiye döndüğümüzde hani biyoekonominin biyoekonomi de bir kalkınma modeli ve kendi istihdamıyla, kendi ekonomik artılarıyla beraber geliyor. Yani sürdürülebilirlik özellikle iklim krizine karşı alacak ülkelerin esas ülke seviyesinde alacakları politikalarla beraber daha sürdürülebilir olma hani ülkelerin ekonomik büyümelerini yavaşlatmayacak. Neden? Çünkü yani dediğim gibi sonuçta fabrika kapatmıyorsunuz. Bir değişimden bahsediyorsunuz. Biyoekonomi de kendi, özellikle biyoteknoloji, özellikle kendi istihdamıyla beraber gelecek. Tabii ki hani eğitimlerin de ona göre ayarlanması gerekiyor. Hani köklü değişimler de gerekiyor ama hani temelde bunun anlaşılması lazım. Hani fosil ekonomiden biyoekonomiye dönüş bir kalkınma modeli.
ekonomik rakamlara pozitif olarak yansıyacak bir gelişme. Tüketici tarafına baktığınızda da tüketiciler, yani şirket özelinde ve tüketicilere baktığınız zaman tüketiciler de bilinçlenmeye başladı. Yani insanlar giderek satın aldığı ürünün sürdürülebilir, yani üretim tarafıyla daha çok ilgileniyorlar. Doğaya ne kadar zarar verdiğini görmeye çalışıyor ve çevreye daha az zararı olan ürün için ya da sürdürülebilir bir şekilde ürün için de çoğu zaman hani bir premium ödemeye de razı. Ve yani bu bence kişisel tercihlerin de şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki politikalarına doğrudan etki edeceğini düşünüyorum. Yani bir örnek yine mesela hani az önce verdik ya, alternatif et mesela. İşte bitkisel et ya da laboratuvarda üretilen ürün. Şimdi mesela şeyden bahsedelim, yine konvansiyonel bir et sisteminden. Hani tüketiciler neyinden en çok tedirgin? İşte mesela hayvanlara antibiyotik verilmesinden, hormon verilmesinden vesaire. Yani şimdi mesela bir de hani sonuçta küresel sera gazlarından da bahsettik kırmızı et üretiminde. Bir bitkisel et ürününe döndüğünüz zaman ya da alternatif ürüne döndüğünüz zaman hani o bir kontrollü ortamda, yani yosundan ya da işte şeylerden, laboratuvar grown meat'te yani bir hormon yok, antibiyotik yok. Tam yani bir tüketici anlamında baktığınızda hani otomatikman mesela o ürüne kayabilirsiniz. Doğru, belki hani laboratuvar ya da bitkisel et daha pahalı olacak. Ama tüketici anlamında baktığınızda onu tercih edebilirsiniz. Yani bir de onun gerisi tarafına baktığınızda işte onun üretimi, hani biyoteknolojik yeni fabrikalar, yeni istihdam gücü. Hani onu iyi görmek ve iyi tartmak lazım bence. Hani konunun özeli bence ona dayanıyor. Yani ülkeler tabii ki daha sert önlemler alabilir. Avrupa Birliği de öyle. Hani az önce bahsettik işte dediğim gibi karbon vergisi ya da işte su vergileri falan. Hani o zorunluluğa gelmeden artık yani çünkü dediğim gibi hani firmalar ve tüketiciler premium vermeye başlayacaklar. Firmalar öyle. Vergilendirmeye başlayacaklar. Bunlar tüketici ürünlerine de yansıyabilir. Yani o noktaya gelmeden zorunlu olarak, yani ülke bazında bunlar dayatılmadan, Avrupa Birliği bazında dayatılmadan hani firmaların dediğim gibi ona göre kendilerini konumlandırmaları gerekiyor. Berat Hocam, premium vermese bile yani eşit şartlarda tabii ki de herhalde tüketici şeyi tercih edecektir. Eşit fiyat yapısı olduğunda ya da çok az bir fark olduğunda doğaya daha az zarar veren, daha sürdürülebilir ürünleri. Biraz burada da şey tabii önemli. Hani üretilen, yani o projeler sonucu Richard'ın da görev aldığı, sizin de görev aldığınız ortaya çıkarılan bir hizmet, ürün varsa şirketlerin de bunun iletişimini iyi yapıyor olup belki ürünlerine yansıtıyor, ambalajlarına, işte değişik reklamlarla tüketicinin karşısına daha fazla çıkartması ve tüketicinin de bu konuda daha bu konuda farkında olmasıyla da ilintili gibi sanki bunlar. O zaman bir şey bahsetmiştin, onu unuttum. Yani bu atıkların ayrıştırılmasıyla alakalı. Doğru. Yani hepimiz biliyoruz. Yani ne kadar gıda atığı olduğunu restoranlardan, otellerden tutun da kişisel kendi evimizde de öyle aynı şekilde. Yani evsel atık, endüstriyel atıklarda çok ciddi bir organik madde atığı var. Hani bunun dediğim gibi Türkiye'de, bazı ülkelerde bu çok iyi yapılıyor. Türkiye'de daha iyi yapılabilir. İyi bir şekilde ayrıştırılması. Çünkü organik atıklar aslında hızlı bir şekilde kompost edilip anaerobik çürütme dediğimiz sistemlerle, havasız çürütme ortamlarında çok kolay biyogaza döndürülüp o birazcık daha artık son dönemde döngüsel ekonomi olarak konuşuluyor. Türkiye'de peki farklı ilçelerde vesaire bu yapılıyor mu Berat? Yani böyle yapıldığını bildiğin yerler var mı? Ben Ataşehir'deyim, yani bizde belediyenin koyduğu bir mavi plastikleri atmak için bir şey var. Onun dışında hani ki fena bir semt değil eğitim seviyesi olarak vesaire. Hani senin bildiğin örnekler var mı Türkiye'de? Organik atıklar ağırlıklı mesela şeyler çok toparlanıyor. Bu bitkisel yağlar, biyolojik yakıt üretiminde mesela kullanılanlar var. Katı yağ sıvı yağ, atık yağ toparlayan araçlar var, görüyorsunuzdur. Onlar toparlıyor. Belediyelerden özellikle Anadolu'da da güzel örnekler var. Organik atıkların toparlandığı. Biyogaz birazcık ağırlıklı olarak aslında hani daha çok tezeklona benzer tarımsal atıklardan olduğu için özellikle bazı bölgelerde servis veren şeyler var. Biyogaz tesisleri var. Tarımsal organik atıklardan biyogaz eldesi ve biyogaz elektrik ya da ısı olarak değerlendirilebiliyor. Bu örnekleri var ama yani metropolitan şeylerde mesela İstanbul'da falan organik atıklarımızı çok iyi ayırdığımız söylenemez. Tabii ki bu alanda hani yapabileceğimiz daha çok şey var. Çok teşekkürler.
Richard, senin son eklemek istediklerin var mı? Yani bu konuştuklarımız kapsamında belki karbon vergisi, su vergisiyle de ilgili yorumda bulunmak isteyebilirsin. Berat hocamızın da değindiği. Ben sözü sana bırakıyorum. Tamam. Yani döngüsel ekonomiyle çok çalışıyoruz. And you know, I think it shows how, you know, we can learn a lot from the natural world, because, you know, our prevailing economic system is a linear model where we mine something, we manufacture it, we consume it, and then it's waste, and then we start again with new material. And, you know, in a previous previous sort of era, that was sort of we could get away with that because there were fewer people in the world and our footprint was a lot smaller. But due to the rapid growth in the world's population and the world's the global economy in recent decades, you know, we're already exceeding the planetary boundaries for a lot of things. We're at risk of exceeding the boundaries for a lot of other things, of running out of resources. So, you know, what worked previously, this sort of linear model, you know, no longer works because we're running out of key materials. Yeah. So, you know, we can learn a lot from nature. When we look at the natural world, we see how most of the systems are closed, aren't they? You know, the water cycle, and how, you know, the output is the input for a new cycle. And that's what we need to move towards, because, you know, we've been just sort of consuming things, and then, you know, like we use something once, like a plastic bottle, and then it's discarded, and then, you know, it'll be there for the next, you know, we used it in 2 minutes, and then it's going to be there for the next 100 years, hundreds of years, you know, unless it's properly disposed of, and that's kind of crazy, you know. So yeah, clearly we can learn a lot from nature, and clearly, you know, the döngüsel economy offers, you know, really, you know, is a really important part of the solution of dealing with sort of climate change, other key sustainability issues. As we said, you know, no one stakeholder can solve these problems in isolation. No one solution. There's no one sort of silver bullet here that will solve the climate crisis. But I do think that, you know, the circular economy, döngüsel economy, this is very important to sort of decarbonizing and reversing the climate crisis. Thank you very much, Richard. Berat hocam, sizin son eklemek istedikleriniz var mı? Bu arada bir soru gelmiş. Hani bu soruyla da aslında biraz kapanış yapabiliriz. Sürdürülebilirlik anlamında baktığımız zaman bilmiyorum, hani yanıtlamak ister misiniz? İyimser misiniz? Kötümser misiniz? Ya da nötr müsünüz? Belki hani Richard, seninle başlayalım, sonra Berat hocamıza da dönelim ve iyimser misiniz, kötümser misiniz? Buradaki yorumlarınızı çok kısa alabilirsem sevinirim. Sizi de çok tutmak istemiyorum. Süremizi de aşmayalım. Sağ ol Ozan. Hani kapanışta çok kısa hani şunu söyleyelim dedi. Ya ben iyimserim ama hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Yani harekete geçme zamanımızda çok geç kaldık. Yani dediğim gibi hani onu ben yine bahsettim, tekrar söyleyeyim. Hani 2020 hakikaten kötü bir sene olarak geçiyor. Yani Covid tamam bir sağlık sıkıntısı ama bunu şey olarak görüyorum, hani küresel bir kriz. İklim değişikliği de öyle. Yani iklim krizi de arkadan çok kötü geliyor. Yani 2020'yi mutlaka şey olarak görelim. Neler kaybedeceğimizin bir göstergesi. Küresel iklim değişikliği de çok benzer etkiler ortaya çıkartacak. Yani çok büyük sıkıntılar çekeceğiz. Ama belki bizim jenerasyon değil ama arkadan gelenler. O yüzden harekete geçmek için geç kaldık. İyi işler yapılıyor. Ben iyimserim ama çok hızlı hareket etmemiz lazım. Yani ekonomik modeller her zaman oluyor ama görüyorsunuz yani ekonominin yani böyle bir küresel bir kriz olduğunda hangi noktalarda tıkandığını gördük. Yani gördük. Covid bunu gösterdi. İklim krizi de böyle geliyor yani. O yüzden dikkat etmek lazım. Biraz belki de buradan ders de çıkartmamız, yani bunu bir olumlu anlamda kabullenip bunun boyutlarına yönelik de sizin dediğiniz gibi Berat hocam hızlı bir şekilde hazırlanmamızda görüyoruz yani gördük. O yüzden hareket etmek lazım. Richard, your final comments about this topic, this question. Are you optimistic or pessimistic? What we should
I am optimistic. I mean, look, I am an optimist. I think working in sustainability is kind of good, because if not, sort of, all the sort of, the dire warnings, it could be a bit difficult. So I think it's important to be an optimist. As Berat just said, that we need to accelerate things. We have a lot of the technologies, but we really need. It's one thing having a technology in like an early phase. It's a very different thing. So implementing it at scale. So we really need to accelerate, the sort of go-to-market and the sort of the development of these solutions at scale. But I do see. But I think instinctively we have this sort of genetic tendency. We focus on these short-term. We always focus on the short term, and I think it helped our ancestors, because we could. When our ancestors were about to be eaten by a saber-toothed tiger, they could focus on the danger right in front of them. And that's our sort of genetic makeup. And it means that, we wait until we're faced with a tangible problem right in front of us, and then we react. But I think in recent months, a lot of people have kind of had this, epiphany, if you like. They've seen Australia, California, the Arctic, the Amazon. And people are realizing we're not talking about like an intangible future problem. We're talking about something that's a problem now. So we need to act now. And so I am encouraged by a lot of global initiatives that are sort of coming through, an acceleration in ambition. So there's a lot of very good and very exciting things starting to happen. But we all have a role to play here, and we all really need to accelerate action and implementation. Thank you very much Richard. Çok teşekkürler Richard, değerli paylaşımların için. Ben çok kısa biraz genetik kodlarımızda önümüzde olan problemi çözmek için kurgulandık. Milyonlarca yılda olduğundan bahsettin. Aslında mevcut yaşadığımız krizlerde önümüzde olduğu için bir anlamda bir taraftan da avantaj, artık önümüzde ve hızlı bir şekilde harekete geçmeliyiz diyorsun. Aslında DigitalTalks olarak NN Hayat ve Emekliliğin katkılarıyla biz de bu projeye başlarken çok heyecanlandık. Ben o konudan da çok kısa bahsedeyim. Önümüzdeki aylarda, Aralık ayında 2 farklı sohbeti, Ocak ayında da yine 2 farklı sohbeti hayata geçirmeyi planlıyoruz. Orada da sivil toplum örgütlerinden temsilcileri, farklı sektörlerden, hızlı tüketim ürünleri sektörü, tarım sektörü, farklı finans sektöründen farklı profesyonelleri ve akademisyenleri de ağırlayıp onların da aslında bugün Richard senin de değindiğin, Berat hocamızın da değindiği farklı konuları onların biraz perspektifinden tartışmayı düşünüyoruz. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum sohbete. Bugün dilerseniz kapanışta yapayım. 2 değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. Boğaziçi Üniversitesi'nden doktor öğretim görevlisi Berat Haznedaroğlu ve KPMG Sürdürülebilirlik Hizmetleri Direktörü Richard Betts. Ben çok teşekkür ediyorum izleyicilerimize de. YouTube'da bu yayınımız zaten duruyor olacak. Biz sosyal medya kanallarımızdan da bu sohbeti paylaşıyor olacağız. Çok teşekkürler. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Umarım bir an önce önümüzdeki sürdürülebilirlikle ilgili krizlerin çözüldüğü, hepimizin üstüne düşen sorumlulukları yerine getirdiği bir dünyada yaşarız. Biz de DigitalTalks olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Çok teşekkür ediyorum Berat, Richard. Teşekkürler tekrardan. Evet. Herkese çok teşekkürler. Görüşmek üzere o zaman. Yayını da kapatıyorum. Herkese güzel bir gün diliyorum. Bay bay.